Herkese merhaba, kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün Perşembe bülteninden bahsedeceğim. Avrupa Ligi var biliyorsunuz arkadaşlar. Çarşamba gününe video çekemedim. Vaktim vardı ama çekmek istemedim çünkü az maç var. Maçları sıkıntılı. O yüzden ters sonuçlar çıkabilir diye video çekmedim. 2-3 tane maç vardı. Onları da Telegram grubunda paylaşırım diye düşündüm. Yine Telegram grubuna korner baremlerle açıklanınca, baremlere uygun maçlar olunca Telegram grubunda paylaşıyorum arkadaşlar. Oraya da beklerim. Ücretsiz ve kanalımız herkes açık. Gelebilirsiniz. Herkes davetlidir. Hemen videoya geçeceğim. Salı günü video güzel geçti. Umarım faydalı olmuştur. 18 oranlı kuponumuz son maçtan Arsenal'in ikinci yarı bir gol atamamasından kuponumuz yattı. Güzel kupondu. 18-41 oranlı kupon güzeldi. Biraz sinirliyim o yüzden. Gece vakti videoyu çekiyorum. Umarım herkese faydalı bir video olur. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Hemen ekranlara geçiyorum arkadaşlar. Siz de bu arada like ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Siz de bu arada bana destek olmak için like ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayan arkadaş varsa abone olursa yine çok sevinirim. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. 6 tane maç ayırdım. Maçlar yine bunlar. Saat 20.45'te başlıyormuş. 3 maç gerisinde 23'te başlıyor. İlk önce Avrupa Ligi'nden başlamak istedim. Konferans Ligi zaten Tırışka Kupası gibi gelmeye başladı bana. Yani bundan sonra Konferans Ligi'ne pek bulaşmayacağım. Sadece bir tane maç aldım. Avrupa Ligi'nden başlayalım. İlk maçımız Rangers Benfica maçı. İlk maç kendi evinde Rangers Benfica 2-2 berabere kaldı. İlk maçı önce bir hatırlayalım ne olmuş. Rangers öne geçmişti 7. dakika, sonra Benfica beraberliği sağladı. Tekrar Rangers öne geçti. Tekrar Benfica beraberliği sağladı. Kim daha iyi oynamış derseniz aslında Benfica evine daha iyi oynamış. 15 şutu var mesela. Rangers'ın 8 şutu var. Toplu oynama yüzdesi de Benfica'nın daha fazla. Zaten kendi evinde oynadığı için normal bir sonuç. 14 tane de korner kullanmış Benfica kendi evinde. Yine deplasmanda korner kullanacaktır. Büyük ihtimal yine korner maçı olacak. Zaten burada 12-33'lük bir korner beklentisi var. Yine maç günü ben tekrar bakacağım. Telegram grubunda tekrar oranlar, baremler açılınca tekrar orada paylaşacağım. Avrupa'da galiba 9 açılmış. 9.5 üst açılmış bakmıştım. Burada da büyük ihtimal 9.5 açılır. Oran biraz az verirler büyük ihtimal. Yani bizi 10.5'a yönlendirmeye çalışacaklar. Eğer uygun olursa yine Perşembe günü Telegram kanalında corner baremlerini paylaşırım. Liste olarak paylaşıyorum orada. Siz içinizden seçiyorsunuz. Sonra ben kuponda paylaşıyorum. Hangisini oynamak isterseniz. İlk önce Rangers'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bakalım. Kendi evinde oynadığı maçlarda Servet 2-1 yenmiş. PSV 2-2 berabere kalmış. PSV de iyi takım. Onlar da 2 gol atabilmişler. Benfica'ya bakalım. Onlar Şampiyon Ligi'ne kötü başlamışlardı. Sonra son 2 maç biraz toparladılar. UEFA'da ne yaptılar ona bakalım. UEFA'da yine Toulouse'u elediler. Kendi evinde 2-1 yenmişler. Deplasmanda 0-0 beraber kalmışlar ama bu eleme maçı. Tur'u da zaten eline aldığı için deplasmanda 0-0 kalması normal bir sonuç. Şu an Tur Benfica'da değil. Yani yine deplasmanda gol bulmak zorunda. Aynı şekil Rangers'ın da gol bulmak zorunda. Yani bir taraf gol attığı zaman diğeri mecburen cevap vermek zorunda. Deplasman gol kuralı da artık geçerli olmadığı için birisi gol atarsa diğeri cevap vermek zorunda kalacak. Bence ilk golü Rangers atacak gene. Yine deplasmanda olduğu gibi maça hızlı başlayacak. Özellikle evinde hızlı başlıyor zaten maçlara. Yani karşılıklı gol var oynamak için ideal bir maç. İlk önce karşılıklı gol var oynayabiliriz. Yine buna üstü de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Rangers ikinci golü atacaktır evinde. Ben onlardan ikinci golü bekliyorum. Benfica ikinci golü atamayabilir. Rangers turu geçen taraf olabilir. Büyük ihtimal eğer Benfica ikinci golü bulursa yine 2-2'lik bir beraberlik de çıkabilir burada. Ama ilk tercihim karşılıklı gol var. Sonra da 2.5 üste yöneltebilirim sizi. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Zaten videonun sonunda yine kupon paylaşacağım. Kupon tavsiyesi vereceğim. Orada da bu seçeneği oynadım. Yani hem KG'yi oynadım. İkinci kuponumda da üst ve var olarak oynadım. Yine videonun sonunda anlatırım arkadaşlar. Geçelim ikinci maçımıza. Slavia Prag Milan maçı. İlk maçı Milan kazanmıştı. Yine o maça bir bakalım. Milan 34. dakika öne geçti 1-0. Daha sonra golden sonra Slavia Prag kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasına rağmen golü buldu 1-1. Sonra Milan tekrar 2-1 3-1 öne geçti. 10 kişi Slavia Prag ikinci golü de buldu arkadaşlar. Çok kötü oynamadı. Belki de maç 11-11 olsaydı Milan buradan bir beraberlik alabilirdi. Yani sürpriz bir beraberlik çıkabilirdi buradan. Kendi evinde olduğu halde yine de rakibine bayağı pozisyon verdi. 8 korner atmış Milan. Kornere 4 tane de rakibe korner vermiş. Hemen bakalım oranlarına. İç saha dış saha performanslarına bakalım. Milan'ın burada bir ikincilik durumu da var. Kendi liginde oynadığı maçlarda. Juventus'un önüne geçmiş. Hafta sonu kimle oynayacaklar? Fiorentina ile oynayacak. Hellas Verona ile sonra da Fiorentina deplasmana gidecekler. Yani burada biraz ligi de önemseyecektir. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış ona bakalım. Deplasmanda ne yapmış ona bakalım. O önemli. Deplasmanda Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilmiş. Newcastle'ı 2-1 yenmiş. Yani Milan gol atabilir. Onda bir sıkıntı yok. Slavia Prag ne yapıyor ona bakalım. Kendi evinde ikinci sırada, onlar da birincilik için uğraşıyorlar. Lider olma şansları var. Güzel de futbol oynuyorlar gördüğünüz gibi. Çok golcü bir ekip. Kendi liginde 3 gol, 4 gol, 3 golden aşağı atmıyor. İç sahada ne yapıyor? İç sahada golü bulabiliyor mu?
İç sahada da yine çok güzel goller buluyor. 3 gol 4 gol atabiliyor. Ayrıca kornerlerde de yine yüksek korner görünüyor. Bunda zaten Milan'da korner takımıdır. Eğer geriye düşerse çok korner atan bir ekip Milan'da. Kendisi 8 tane atıyormuş. Rakibe de yine 2-3 tane korner veriyor. Ama Milan daha fazla korner bulacaktır. UEFA'da ne yapmışlar? UEFA'da da Dnipro'yu yenmişler. 2-0 Zoria'yı. Şerif'i 6-0'la geçmişler. Burada mesela Roma'yı 2-0'la geçmişler. Bu grup maçı olabilir. Deplasmanda 2-0 yenilmişti Roma'ya. Burada da 2-0 Roma'yı yenmişler. Yani Roma'da Milan'la aynı seviyeli bir takım. Hatta bu zamanlarda Mourinho çalıştırıyordu Roma'yı. Yani Mourinho takımını gol yememek için elinden gelen en iyi şekilde hazırlıyordu. Ona rağmen Roma'ya bile 2 gol atabilmişler. Servet'i 4-0 yenmişler. Yani bugün Slavia Prag gol atmak için elinden geleni yapacak yine. Eğer ilk golü atarsa ikinci gol için full saldıracaklar arkadaşlar. Yani maçı yine bol gollü geçeceğini düşünüyorum. İlk tercihim 2.5 üst olacak. 1.47 oranı var. Yani olur ya yine bir kırmızı kart falan çıkarsa bir taraf üste de gidebilir tek başına. Milan'ın da o potansiyeli var. Yine aynı şekilde Slavia Prag da evinde çok gol atıyor. Belki de onlar da bir sürpriz yapacak. Belli olmaz. Yine bunun yanına KG varı da ekleyip üst ve var da değerlendirebiliriz arkadaşlar. 1.59'da oranı var. Yine bunu da değerlendireceğiz. Videonun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. West Ham Freiburg'a ağırlayacak kendi evinde arkadaşlar. İlk önce bir ilk maça bakalım. Freiburg West Ham'ı yendi 1-0. 80. dakikada gol attı. Ama şöyle de bir durum var. West Ham kötü oynamamış. 13 şut atmış. Kornerler 4'e 4. Yani rakibine ezilmemiş. Topla oynama yüzdeleri de aynı. Artı 90. dakikada West Ham'ın hakem %100 penaltısını vermedi. Oradan beraberlik alması gerekiyordu. Yani karşılıklı gol var olması gerekiyordu. Zaten bu maçta da karşılıklı gol var önermiştim ben. Geçen hafta kuponumuz da bu maç yatırdı. Tek bu maçtan yattık. Tek bir golden yattık. Hakem penaltı verseydi 90 dakikada kuponumuz tutuyordu. Şimdi bakalım West Ham'la Freiburg ne yapmış arkadaşlar. West Ham'ın sahasında oynanacak maç. Daha önce de grup aşamasında oynamışlardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. West Ham Freiburg'u 2-0 yenmişti grupta. Deplasmanda Freiburg'u da 2-1 gene yenmiş. Ama en son oynadıkları maçta Freiburg'a 1-0 yenildiler. Freiburg'a bakalım onlar ne yapıyor. Onlar da grup aşamalarında Lens'e 0-0 kalmış. Kendi evinde Lens'i yenmişler. Deplasmanda ne yapıyorlar ona bakalım. Deplasmanda golü bulabilirler mi? Olympiakos'a Baka Topala'ya gol atılmış ama West Ham deplasmanda 2-0 mağlubiyetle döndü. Lens deplasmanda 0-0 kendi evinde tur atlamıştı. Şimdi West Ham yine Freiburg'u bulmuşken yenmek isteyecektir. 1.53 maç sonu 1 oynayabilirsiniz. Benim tercihim West Ham 1.5 üst olacak ama güven de vermiyor West Ham. Hafta sonu mesela Burnley'e karşı ev 1.5 üst almıştım. Allah'tan ev 1.5 üst almışız. Kazanır alsak yatıyorduk yani. Burnley 2 pozisyonda 2 gol attı. Daha sonra çevirmeye çalıştı West Ham ama çeviremedi mesela. Burnley'e bile pozisyon verdi. Freiburg'dan ben bugün gol bekliyorum. Şimdi karşılıklı gol var önereceğim. Bu ilk tercihim. Ama ev sahibinden 1.5 üst beklediğim için bunu da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ben 1 ve 1.5 üst alma taraftarıyım. Oranı biraz daha yükseltip 1.86'ya çıkacağım. Yani ilk tercihim karşılıklı gol var. İkinci tercihim de West Ham 1 ve 1.5 üst olacak. Bunu ikinci kupona ekleyeceğim. Yani ideal kuponlara da yine çok banko kuponlar değil. İkinci, üçüncü kuponlara ideal kuponlara da karşılıklı gol var girebilir arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Yani West Ham'dan 2 gol, Freiburg'dan da 1 gol görürüz gibi geliyor bana. 2-1 West Ham alır gibi geliyor bana bu maçı. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İngiltere 2. liginden Salford Stockport maçı var arkadaşlar. Onu da aldım. Stockport 3. sırada, Salford düşme potasında 40 puanla 20. sırada yer alıyor. Burada olmasına bakmayın. Çok golcü bir ekip. 53 gol atmış, 69 gol yemiş. Stockport'ta 67 gol atmış. Yani ligin en çok gol atan takımlarından biri. Zaten bu da istatistiklerde yüzdeleri de yansımış. %77 KG, %74 2.5 üst görünüyor. Bakalım evinde dışarıda nasıl oynuyor Salford. Yani kendi evinde %78 KG ile oynuyor Salford. İç sahadaki maçlarına bir bakalım. Dediğim gibi 18 maçın 14'ü KG olmuş. Yani attığı kadar da yiyor. Zaten şuraya baktığın zaman çok güzel bir KG maçları çıkartıyor. 4-2'lik, 2-2'lik, 4-2'lik maçlar var. 5-1'lik, 3-0'lık, 2-2'lik. Hala da devam ediyor. Yani son haftalarda zaten biraz daha formda gibi. Ligin ilk başlarında yeniliyormuş, puan kaybetmiş ama son haftalarda biraz daha formda. Yani son 3-5 maçtır yenilmemiş. 2 galibiyet, 3 beraberliği var. Son hafta Gillingham'a yenilmiş burada. Kendi evinde oynadığı maçta özellikle ikinci yarı daha çok gol çıkıyor gibi. Üst olma olasılığı çok yüksek bir maç. KG'si %77, 2.5 üstü %74 görünüyor. Deplasman ekibine bakalım. Onlar ne yapıyor? Onlar da deplasmanda %75 KG varla oynuyorlar arkadaşlar. Kendi evinde KG olmuyor ama deplasmanda KG'si yüksek bir takım. 16 maçın 12'si karşılıklı gol var bitmiş. 3 maçta gol yememiş, 3 maçta gol atamamış. Hangi maçlar atamamış mesela?
enteresan. Ona bakalım. Ligin ilk başında full KG olmuş zaten. Krev'den gol yememiş. Krev Alexander'dan. Burada bir Bradford'dan gol yememiş. Onlar da yine son hafta Gillingham'dan gol yememiş. Onun dışında onlar da gol yiyor gördüğünüz gibi. Zaten Stockport ikinci sıradaydı. Gol atacak kesin gibi. Salford gol yiyor. Salford'da da puana çok ihtiyacı var Salford'un. Onlar da bastıracaktır. Yani burada da bir KG var. Üst maçı bizi bekliyor. Ne alırsın diye sorarsan ilk önce üst alırım. Çünkü deplasman ekibi tehlikeli. Kendi başına üst de yapabilir. Bakarsın yine burada bir kırmızı kart çıkar. Salford kendi başına üst yapabilir. İlk önce üstü alırım. Daha sonra buna VAR'ı da ekleyip üst ve VAR denerim arkadaşlar. 1.71'de güzel bir oran var. Bunu zaten 3. kupanıma ekledim galiba. Sürpriz kupana ekledim. Yine videonun sonunda anlatacağım zaten. 2 tane tercihim var. Her zaman olduğu gibi ilk önce üst, sonra üst ve VAR deneyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımız arkadaşlar. Kulüp Brugge kendi evinde Molde'yi ağırlayacak. İlk maça bakalım. İlk maça 2.5 üst önermiştim arkadaşlar. Biraz zor geldi. 96'da geldi. 80'den sonra geldi goller ama yine tahmin tutmuş oldu. Bol pozisyonlu maç olmuş olması lazım. XG'si 1.16. Bunun da 1 Molde'nin de. Kornerlerde Kulüp Brugge daha çok korner atmış deplasmanda olmasına rağmen. Şutlarda da yine bir 8'e 7'lik. Aynı kafa kafaya gitmiş gibi görünüyor. Ama şöyle şimdi Kulüp Brugge evinde oynadığı için bu sefer rakibine üstünlük sağlayacaktır. Zaten oranlara da yansımış. 1.30 oranı var Kulüp Brugge'un. Büyük ihtimal yenecektir de. Çünkü rakibinden daha iyi bir takım aslında. İç sahada ne yapıyor ona bakalım. İç sahada zaten yenildiği maç yok. Anderlecht dışında kendi liginde oynadığı maçlarda iç sahada 15 maçın 10'u karşılıklı gol var bitmiş mesela. Konferans ligine ne yapıyor ona bakalım. Konferans liginde de oynadığı maçlarda Akurey'den gol yemiş. Osasuna'dan gol yemiş. Kötü Beşiktaş'tan da gol yemiş mesela. Bodoglimp'ten yine gol yemiş. Maçı 3-1 kazanmış. Yine bol gollü bir maç bizi bekliyor. Kulüp Brugge'dan 2-3 tane gol ben yine bekliyorum bugün. Molde'ye bakalım. Şampiyon Ligi'ne bakmayalım. UEFA'dan devam edelim. Konferans Ligi'ne. Onlar da Legia Varşova'ya evinde 3-2 yendi. Deplasmanda 3-0 yendi. Kulüp Brugge yine 2-1 yendi. Onlar da yine zaten golü düşünen bir ekip. Yani mutlaka gol atmayı düşünen bir ekip. Bugün gol atmaları gerektiğini biliyorlar. Yoksa gol atamazlarsa elenecekler. Mutlaka gol atmaları lazım. İsterseniz karşılıklı gol var oynayabilirsiniz ama benim ilk tercihim 2.5 üst olacak. Çünkü Kulüp Brugge kendi başına da yine üst yapabilir. İlk tercihim bu. 2.5 üst olacak. Siz Molde'nin de gol atabileceğine inanıyorsanız KG oynamayın da üstü ekleyin. Üst ve var deneyebilirsiniz. Yani çünkü maç üste gidecektir. Birbirine kalmaz diye düşünüyorum. Benim ilk tercihim 2.5 üst olacak arkadaşlar. Daha sonra isterseniz ikinci tercih o size kalmış. Geçelim son maçımıza. Atalanta Sporting Lisbon'u ağırlayacak kendi evinde arkadaşlar. İlk maçı bir hatırlayalım. İlk maçta 1-1'lik beraberlik çıktı. KG var önermiştim. 2-3 gol önermiştim. İkisi de geldi ama 2-3 gol biraz şansa geldi diyebilirim. Çünkü Atalanta müthiş oynadı diyebilirim orada. İlk yarıdan 2 tane direği var. Çizgiden çıkan topları var bir tane. İlk yarıdan 3-1 yapabilirdi Atalanta. Bu 2-3 gol şansa geldi diyebilirim ama KG'miz geldi. Sporting de aslında kendi evinde oynamasına rağmen yani geri planda kaldı. Kontra futbolu oynadı. Ben daha atak futbol bekliyordum Sporting Lisbon'dan. Deplasmanda işleri daha zor şimdi. Şutlarda 11'e 5 Atalanta'nın üstünlüğü var. Dediğim gibi ilk yarı direkten dönen topu var. Hatta bir tanesi direğin içinden döndü. Yani gol çizgisinin üstünden çıktı resmen. O da gol olması lazımdı. Kornerlerde yine Atalanta'nın 10'a 4 üstünlüğü var. Sporting Lisbon'un burada işi gerçekten çok zor. Ben Atalanta'nın rahat tur atlayacağını düşünüyorum. İç sahada ne yapıyor Atalanta ona bakalım. İç sahada çok güzel bir performansı var zaten. Burada kendi evinde iyi takımları bile yenebiliyor. Milan'ı bile 3-2 yenmiş. Yani şu an belki de Milan Sporting Lisbon'dan daha iyi bir takım. UEFA Avrupa Ligi'nde ne yapıyor? Burada yine Rakov'u yenmişler. Stuttgart'ı yenmişler. Sporting Lisbon'la 1-1 beraber kalmışlar. Bu grup aşaması olabilir. Grup maçları olabilir. Onlar ne yapıyor? Deplasmanda Sporting Lisbon. Onlar da yine deplasmanlarda onlar da yenilmemeye çalışıyor. Burada bir Rakov 1-1 beraberliği var. Atalanta 1-1 beraberliği var. Young Boys'u yenmişler. Ama Atalanta deplasmanda işleri çok zor. 2-3 tane tahmin önereceğim yine. İlk tercihim, en ideal tercihim bu. Maç sonu 1 olacak. Zaten ideal kuponuma koydum. Daha sonra ben yine Atalanta'dan bu sefer ikinci golü görürüz diye bekliyorum. Deplasmanda da ikinci, üçüncü gol atacaktı ama Sporting Lisbon'un biraz şansı vardı orada. Burada şansları yaver gitmez. Atalanta ikinci golü mutlaka atacaktır. İsterseniz maç sonu 1.5 üstte oynayabilirsiniz. Ben maç sonu 1 oynayacağım. Daha sonra 1.5 üstü de ekleyeceğim. Maç sonu 1 ve 1.5 üst deneyeceğim. Bunu da sürpriz kupona ekledim arkadaşlar. İki tercihim var. Maç sonu 1 ve maç sonu 1 ve 1.5 üst. Aklına yatanlar yine değerlendirebilir. Kuponlarda da zaten açıklayacağım birazdan. Yine kupon önerim olacak arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bunları deneyebilirsiniz. İlk kuponum Rangers
Benfica maçı karşılıklı gol var. Salford Stockport 2.5 üst. Kulüp Brugge Molde 2.5 üst olarak ekledim. 3 maçlı bir kupon. 3.03'te oranı var arkadaşlar. Güzel bir kupon oldu. Yani geleceğini düşünüyorum. Rahat da gelebilir hatta. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz veya bir maç ekleyip çıkartabilirsiniz. O sizin şansınıza kalmış. Bir de biraz daha ideal bir kupon yaptım. Rangers Benfica üst ve var olarak ekledim bu sefer. Slavia Prag Milan maçını 2.5 üst aldım. Atalanta Lisbon maçını maç sonu 1 olarak aldım buraya. Yine bu da güzel bir kupon oldu. İdeal bir kupon oldu. Ben Atalanta'ya bugün çok güveniyorum. Yine Rangers Benfica maçında 2-1'lere 2-2'lere gideceğini düşünüyorum. Onu da üst ve var olarak ekledim. Slavia Prag Milan maçında bir aksilik çıkmasa bu kuponda gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bunu da yine değerlendirebilirsiniz. Güzel de bir oranı var. 4 oranı var. Bir de yine riskli bir kupon yaptım. 4 maçlı. Sürpriz bir kupon. Slavia Prag Milan'a üst ve var olarak aldım bu sefer. 1-1 biteceğini düşünmüyorum. West Ham Freiburg maçını 1 ve 1.5 üst aldım burada. 1.86 oranı var. Salford Stockport'a yine üst ve var olarak ekledim. 1.71 güzel bir oranı var. Atalanta Lisbon maçını da maç sonu 1 ve 1.5 üst olarak ekledim buraya da. Bunun da oranı 10.06 yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir kupon oldu. Şansımız yaver giderse biraz gelir diye düşünüyorum. Riskli tercihler. Buradan bir gol çıkmazsa kupon yatacak ama yani dün de olduğu gibi biraz da şansımız yaver gitmesi lazım. Arsenal ikinci yarı iyi bastırdı. İkinci golü atsaydı, bir gol atsaydı ikinci yarı 18 oranlı kuponumuz gelecekti. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar veya değiştirebilirsiniz. Orada seçim size kalmış. Kendi şansınıza göre oynayabilirsiniz. Diyelim ve bitirelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. 6 tane maç anlatmaya çalıştım. Yani biraz daha fazla maç vardı. Biraz daha fazla maç alabilirdim ama Konferans Ligi gerçekten tırışka ligi gibi oldu artık yani. Ne olacağı belli olmuyor. Takımlar komple yedeklerle falan çıkıyor. İngiltere Ligi takımlarına hiç güven olmuyor. Yedekle çıkıyorlar falan. O yüzden fazla maç almadım. Geçen hafta gördük çok sıkıntılı geçti. Bu hafta 6 tane maç aldım. Buradan 2-3 kupon yapmaya çalıştım. Yine kupon maç çıkarsa Perşembe günü zaten Telegram'da paylaşıyorum. Coinlerler falan çıkarsa orada da paylaşacağım. Oraya da gelebilirsiniz tabii, yine söyleyeyim, tekrar hatırlatayım. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de destek olmak için abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.